Birlikte bir futbol maçı seyrettiğimizi düşünün. Mavili takımın 7 numarası maç boyunca muhteşem oynadı. 4 gol attı, 3 de asist yaptı. Sahada adım atmadık yer bırakmadı. Gözünüzle gördünüz. Hayran kaldınız. Ancak etrafta bir tuhaflık var. Çevrenizdeki herkes bu futbolcuya bahaneler bulup saldırıyor. Ondan adeta nefret ediyorlar. Siz gerçek apaçık ortada dururken haksızlık yapıldığını bildiğiniz halde sırf karşı grup kalabalık diye onlara hak vermeye başlıyorsunuz. Bu yapılan ne kadar yanlış, öyle değil mi? Evet, sadece birkaç dakika içinde siz de kuvvetli bir popülist oldunuz. Popülizm kötülüğün yayılmasına bir şekilde katkı sağlayabiliyor. Amacımız bu kötülüğü yaymak olmadığından kimin neye hizmet ettiğini bilmemiz gerekiyor. Bu içerik tam olarak bu nedenle hazırlandı. Türkiye ile İsveç arasındaki mesafenin 4000 kilometreden daha fazla olduğunu biliyoruz. Yeni tarzım yazan bu tweette İsveç'te yaşayan bir sosyal medya kullanıcısına ait. İki ülke arasında tansiyonun yükseldiği şu günlerde olaylara biraz daha yakından bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Başlayalım. GZT editörleri olarak elimizden geldiğince okumaya, araştırmaya devam ediyoruz. Bu süreçte tek talebimiz ise GZT YouTube kanalına abone olmanız. Şimdiden teşekkür ederiz. Başta da belirttiğim gibi bu arkadaşın yeni tarzına bakalım. Üzerinde terör örgütüne ait bir flama var. Örgütün bugün Türkiye sınırında Suriye topraklarında terör faaliyetleri gösterdiğini, yine terör örgütü YPG'nin kadın kolu olduğunu biliyoruz. Peki İsveç'te sıradan bir vatandaşın bir terör örgütüne destek vermesinin altındaki motivasyonu merak etmiyor muyuz? İsveç Kralı 12. Karl'ın 1709'da Rusya'ya mağlup olduktan sonra Osmanlı İmparatorluğu'na sığındığını, ülkesini Osmanlı toprakları olan Bender ve Edirne'den yönettiğini bilmeyen bir arkadaş olduğunu düşünüyoruz. Malum Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1. yılına yaklaşırken İsveç ve Finlandiya uzun yıllardır benimsedikleri askeri tarafsızlığı terk ederek NATO şemsiyesi altına girmek istemişlerdi. 30 üyesi bulunan NATO'nun tüm üyelerinin bu başvuruyu onaylaması gerektiğini de hatırlatalım. Süreci anlatacağız ama öncesinde değinmek istediğim birkaç nokta mevcut. İsveç'in teröre açıktan destek verdiğini görüyoruz. Bu yakınlaşmanın son örneği ise İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşti. Polis kontrolünde düzenlenen gösteride İsveç'in NATO'ya üyelik için Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptali istendi. Hedeflerinde her zamanki gibi Türkiye vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kukla binanın önündeki direğe ayaklarından asıldı ve görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. İsveç Başbakanı durum hakkında iğrenç açıklaması yaparken pratikte bir adım atmadı. Olayın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bir sabotaj olduğunu iddia etti. Takdir edersiniz ki ülkelerin bazı sorumlulukları var. Ben kınadım, elimden gelen bu diyemezler. Bir de bu konuda yapılan mutabakat olduğunu hatırlarsak bu sorumlulukların yerine getirilmesini istemekten daha doğal ne olabilir? Bu konuyla ilgili bir soruşturma açılmayacağı da bildirildi. Bu eylem nedeniyle İsveç yasalarına göre cezalandırılacak bir durumun olmadığına karar verildi. İsveçli savcı konunun kendisine hakaret vakası olarak geldiğini, ancak bunda hakarete varan bir durum olmadığını söylüyor. İsveç, NATO üyesi olabilmek için Türkiye ile bir mutabakat imzalamış, bunun gereği olarak da teröre destek verenlerin engellenmesi konusunda uzlaşmaya varılmıştı. Fakat bugünden baktığımızda bunun imzalanan metinden çok uzakta olduğunu görüyoruz. İsveç için ifade özgürlüğü tanımı da oldukça geniş. Aşırı sağcı Paluda'nın Kur'an-ı Kerim'i yakması da bu kapsamda değerlendirildi ve ifade özgürlüğü olarak tanımlandı. Yakın sayılabilecek bir tarihte 2010'da Terry Jones isimli bir papaz 11 Eylül tarihini Uluslararası Kur'an'ı Yakma Günü ilan etmek istemiş, yapılan yoğun protestolar neticesinde bu heves kursağında kalmıştı. Günümüzde yapılan bu eylemlerin çıkış noktası sayılabilecek bu olayın birçok Avrupalı siyasetçi ve aktiviste ilham kaynağı olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz gün İsveç'in başkenti Stockholm'un Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan, 2020'den bu yana farklı ülkelerde bu eylemini gerçekleştirmek istiyordu. Şüphesiz İslam'ı çok sevdikleri için değil ama Fransa, Hollanda ve Almanya'dan sınır dışı edilmişti. Neonazi olan bu ırkçı, yoğun bir polis koruması eşliğinde hedefine İsveç'te ulaştı. Konum sizi elbette şaşırtmadı. Ardından İsveç Başbakanı bir açıklama yayınladı. Ülkesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. İsveç'in NATO üyeliğinin ne kadar ciddi bir konu olduğundan tutun da Türkiye ile işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz'a kadar bir dizi ifade kullandı. NATO sürecinin başladığı günden bu yana bu veya buna benzer yüzlerce açıklama yapıldı diyebiliriz. Hatta İsveç Dışişleri Bakanı İsveç yasalarında yapılacak değişikliklere vurgu yaparak Türkiye'nin terör konusunda karşı karşıya kaldığı problemler hakkında
daha fazla aydınlandıklarını açıkladı. Fakat geldiğimiz noktada bunların icraata dökülemediğini görüyoruz. Neonazilere de bir tırnak açmamız lazım. İsveç'te neonaziler 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana çok açık ve rahat bir şekilde faaliyetlerini yürütebiliyor. Açık kaynaklardan elde edilen bilgiye göre 1997'de İsveç Direniş Hareketi olarak kuruldular. Ardından 2008'de Finlandiya ve 2011'de Norveç şubelerini açarak İskandinav bölgesini kapsayan bir örgüt haline geldiler. Grubun öne çıkan özelliklerinin arasında ırkçılık ve göçmen karşıtlığı bulunuyor. Nazi lideri Adolf Hitler yanlısı bir politika benimsiyorlar. Son yıllarda hedef alınanlar arasında Müslümanlar da var. Örgütün en önemli amacı ise İskandinav demokrasilerini devirmek olarak açıklanıyor. Siyasi ve ideolojik olarak kontrolü eline almak isteyen hareket, totaliter bir nasyonel sosyalist devlet kurmak istiyor. Birçok şiddet eylemi de yapan grup, bir dönem meclise dahi girmişti. 2008'de Finlandiya'da da faaliyete başlamışlar fakat 2020'de faaliyetlerine hükümet tarafından son verilmişti. Evet, İsveç'te faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu faaliyetleri de kapsayan bir rapor var elimizde, ona bakalım. İsveç Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal Suç Önleme Konseyi 2021'de bir rapor yayınladı. Rapora göre ülkedeki nefret suçlarının %55'inin kaynağı ırkçılıktı. %17'sinin kaynağı ise dini inançlar olarak belirlendi. Dini gruplara yönelik nefret suçlarının %51'i İslamofobik, %27'si antisemitik, %11'i Hristiyanlık karşıtı olarak meydana geldi. Neredeyse tüm Avrupa'da görülen aşırı sağın yükselişi İsveç'te de karşımıza çıkıyor. Eylül 2022'deki seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç demokratları oy oranını %20'onda 5'e kadar yükseltti. Tüm bunlar yaşanırken 27 Ocak'ta Türkiye'ye gelerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etmesi beklenen İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson'un bu randevusu iptal edildi. Ayrıca Akar bu şekilde devam ettiği sürece Türkiye'nin tavrının açık ve net olduğunu açıkladı. İsveç'in Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'nun camına "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz" yazılı kağıt asıldı. Devlet görevlilerinin yaptığı bu açıklamaları yan yana koyduğumuzda bu izinlerin başka ülke tarafından verildiğini düşünebilirsiniz. Yani söylemler ve icraatlar birbiriyle ne yazık ki örtüşmüyor. Geçtiğimiz günlerde İsveç'te internet üzerinden yayın yapan bir gazete, SEB Bankası'nda terör örgütü PKK-YPG için toplanan paraların bulunduğu aktif bir hesabın olduğunu duyurdu. Özellikle protesto gösterilerinde ellerinde tuttukları bez parçalarının satışından elde edilen bir gelir olduğu belirtildi. Biriken paranın terör örgütüne aktarıldığı kaydedildi. Banka ise bu durumun mevzuata uygun olduğunu savunuyor. İsveç'te terörle mücadeleye yönelik bir de anayasa değişikliği çalışmaları vardı. Bu çalışma 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girdi. Buna göre yeni yasa terör faaliyeti yürüten veya açıktan destek verenleri de kapsayan geniş bir yelpazeye sahip. Yasanın 1 Haziran 2023'te sahada uygulanacağı ve terörle bağlantılı örgütlerin bayraklarını sallamak dahil propagandasını yapmak da suç sayılacak. Tabii bu İsveç'in söylediği. Bugüne kadar söyledikleriyle icraata döktüklerini az önce anlatmaya çalıştım. Bu süreci bize zaman gösterecek deyip Türkiye'nin yaklaşımına bakalım. Türkiye'nin sert bir üsluba dönmesinin önemli gerekçeleri var. Ülkede yapılacak terör propagandaları İsveç'te imzalanan mutabakata göre engellenmesi gerekiyordu. Savcılık soruşturma dahi açmayacağını duyurdu. Alenen bir milletin aşağılanmak istendiğini de hatırlarsak bunun da ırkçılık olduğunu söylememiz mümkün. Peki İsveç'te ırkçılık suç değil mi? Bu soruyu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sormuştu. Belki bir gün cevabını alırız. İfade özgürlüğüne bu kadar önem veren bir ülkenin ırkçılık karşısında da söyleyecek bir sözü olmalıdır sonuçta. Hazır ifade özgürlüğü demişken şu örneği de vermeden geçmeyeyim. İsveçli profesör, Türk öğrencinin staj başvurusunu Türkiye İsveç'in NATO'ya girişini engelledi diyerek reddetti. TRT World'de yer alan habere göre Fatma Zehra isimli öğrenci 2023 yazında Avrupa'da bir okulda staj yapmaya hak kazandı. Stockholm Üniversitesi'nde görev yapan Kjellbrink'in yönettiği projede yer almak için bir e-posta gönderdi. İfade özgürlüğüne çok değer veren bir profesör olmalı ki enteresan bir bahaneyle reddettiği öğrencisine üzgün olduğunu da söyledi. Ocak ayında yaşanan bu gelişmeler neticesinde Ankara'nın talebiyle Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında gerçekleşmesi beklenen üçlü mekanizma toplantısı belirsiz bir tarihe ertelendi. Artık videonun sonuna doğru yaklaşırken yararlandığım kaynaklardan biri olan Profesör Doktor Özcan Hıdır'ın İslamofobi 2.0 kitabında geçen şu cümleyi de sizlerle paylaşmak isterim. Hıdır, Batı'da ortaya konacak tedaviler hastalıktan daha kötü duruma düşürmemelidir diyor. Yani atılacak her adımın, söylenecek her sözün muhakkak bir karşılığı olduğunun bilinciyle tedavi yöntemini iyi seçmemiz gerekiyor. Türkiye'nin taleplerinin tamamını karşılayamayız diyen İsveç'in geri adım atıp atmayacağını bize zaman gösterecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Birlikte bir futbol maçı seyrettiğimizi düşünün. Mavili takımın 7 numarası maç boyunca muhteşem oynadı.
4 gol attı, 3 de asist yaptı. Sahada adım atmadık yer bırakmadı. Gözünüzle gördünüz. Hayran kaldınız. Ancak etrafta bir tuhaflık var. Çevrenizdeki herkes bu 8 numaralı futbolcuya bahaneler bulup saldırıyor.